Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün ajurlu bir yelek modeli göstermek istiyorum. Şiş ile yapıldığı için hem etol şallarda hem de bayan yelek modellerinde kullanabilirsiniz. İsterseniz kazak, bluz gibi örgülerde yapabilirsiniz. Modelimiz 9 ilmek ve katlarından oluşuyor. Aralarda birer tane kahve çekirdeği modeli kullandım. Ara modeli ile birlikte toplamda 16 ilmek ve katlar olarak ayarlamanız gerekiyor. Ben bir tane ana model ve kenarında 2 tane kahve çekirdeği olan ara model kullanarak anlatım yapmayı düşünüyorum. 23 ilmek ayarladım. Şu anda örgüme başlıyorum. Örgümün arka sırasındayım ve ilk sıradayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğim düz örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters. Tekrar arada 2 ilmek düz örüyorum. Burası ara modelim. 9 ilmek ters örerek ana modelimi uyguluyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. Arada 2 tane düz ilmeğim var. 3 tane ters ilmek örüyorum ve tekrar 2 ilmek düz olarak örüyorum. Arkada bu şekilde bir ön hazırlık yaptık. Şu anda örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki 3 tane düz ilmeğim kahve çekirdeği modeli uygulanacak. 3. ilmeği öndeki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Burası kahve çekirdeği modeli. Arada 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ara modelimi tamamlamış oldum. Ana modelime gelince 2 ters ilmekten sonra burada 9 tane düz ilmeğim var. 1 ilmek artırıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. Artırmış olduğum bu 2 ilmeği dengelemek için 3 tane ilmeğimi düz örerek topluyorum. Sonrasında 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelini tekrarlıyorum. 3. ilmeği baştaki 2 ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. 1 ilmek düz örüp 1 ilmek artırdım. Tekrar 1 ilmek düz örerek kahve çekirdeği modelimi tamamladım. Örgümüzün arka tarafına geçtiğimiz zaman burada aradaki 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Burayı biraz hızlıca geçelim. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Bu şekilde ilmekleri aynen oldukları gibi örerek arka tarafta örgümü tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kahve çekirdeği modeline gelince bu sırada işlem yapmıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada tekrar 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve ara modelimi tamamlamış oluyorum. Burada ana modelime gelince bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada arada bir tane düz ilmeğim var. Bu ilmeğin hem başında hem sonunda ilmek artırarak modelime devam ediyorum. Bir ilmek artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 ilmek artırdıktan sonra artan bu 2 ilmeğin yerine 3 tane ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Burada artan ilmekleri dengelemek için en sonda ilmek topluyoruz. 1 2 3 4 ilmeğimi düz örerek ana modelimi tamamlamış oldum. Bir sonraki ara modelimi aynı şekilde uygulayarak devam ediyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örerek sıra boyunca devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada kahve çekirdeği modelini tekrarlıyorum. 3. ilmeği baştaki 2 ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. 1 ilmek düz ördüm, 1 ilmek artırdım.
Tekrar bir ilmek düz örerek sonraki 2 tane ters ilmeğe geçiyorum. Ara modelimi tamamladım. Burası ana modelim. Daha önceki sırada artırmış olduğum bu 2 ilmeği düz örerek önce başlıyorum. Burada artırma bölümünün ortasındaki düz ilmeğe geldim. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıp sonraki 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örerek ana modelimi tamamlamış oluyorum. Burada tekrar ara modelimi uyguluyorum ve sıramı tamamlıyorum. Arka sırada ilmekleri aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kahve çekirdeği modelimin 3 ilmeğini düz olarak örüyorum bu sırada. Sonra tekrar arada 2 tane ters ilmeğim var. Ana modelime geçtiğim zaman önceki sıralarda artırmış olduğum 3 ilmeğimi önce düz olarak örüyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırarak sonraki 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örerek ana modelimi tamamlamış oluyorum. Sonraki ara modelimi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Arka tarafta ilmekleri aynen oldukları gibi örerek sırayı tamamlıyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kahve çekirdeği modeline geldim. Burada 3. ilmeği baştaki 2 ilmeğin üzerine atlatıp bırakıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Tekrar bir ilmek düz örerek modelime devam ediyorum. Tekrar 2 ilmek ters ördüm. Burası ara modelim. Ana modelime geldiğim zaman önceki sıralarda artırmış olduğum 1, 2, 3, 4 ilmeği düz olarak örüyorum. Burada arada bir tane düz ilmeğimiz var. Bu ilmeğin başında ve sonunda artırma yapıyoruz. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırıp sonraki 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Kalan bir ilmeğimi düz ördüm. Ana modelimi tamamlamış oldum. Sonraki ara modelimi uyguluyorum ve sıramı tamamlıyorum. Arka sırada ilmekleri aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. Örgümün ön sırasındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kahve çekirdeği modelini bu sırada sadece 3 ilmeği düz örerek devam ettiriyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters ördüm. Ana modelime gelince önceki artırarak oluşturmuş olduğum 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıp kalan 3 ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. 2 ilmeğimi ters örerek sonraki ara modelimi yapıyorum. Burada ana modelimizde kesilecek ilmeğimiz kalmadığı zaman modelimizi tamamlamış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ajur yaptıktan sonra modelimiz tamamlanıyor. Bundan sonrasında örgünün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlıyoruz. 2 ters ilmeği ördükten sonra bir ilmek artırıp bir ilmek düz örüyoruz ve bir ilmek artırıp 3 ilmeği keserek aynı ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri ikinci modele uygulayarak devam ediyoruz. Sonradan ipimi soranlar oluyor. Himalaya Everyday Bebe Lux. Burası da renk numarası. 100 gramı 250 metre olan bir ip. Bu şekilde 3 model üzerine çalıştım. Burası örgümüzün arka tarafı.
Ayrıca ince angora ip ile çalıştım. Etol şal için bu modeli kullanabilirsiniz. Oldukça zarif ve güzel bir örnek oldu. Bayan yeleklerinde çok yakışacaktır. Aradaki modeli dilerseniz değiştirerek kullanabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.